Herkese merhaba. Bu hafta Süper Lig'de öyle bir maç izledi ki, hani gerilim filmi dersiniz ya, aynen öyle. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında belki de en kritik virajlardan birini dönüyordu. Gelin Kocaeli'de yaşanan o inanılmaz akşama, o anlara hep birlikte daha yakından bakalım. Yani bu kesinlikle sıradan bir 90 dakika değildi. Baştan sona resmen bir olaylar silsilesi. Düşünsenize, akıl almaz bir gol, tribünlerden sahaya yağan yabancı maddelerle gelen bir kaos, maçın gidişatını tamamen değiştiren o inanılmaz kaleci kurtarışı ve hatta yönetime çıkan kırmızı kart. Kısacası bir maçta ne ararsanız hepsi o akşam Kocaeli'de vardı. Şimdi ilk olarak gelin olayın perde arkasına bakalım. Yani bu maç Fenerbahçe için neden bu kadar hayatiydi? Neden mutlaka kazanılması gereken bir maçtı? İşte her şey o baskıyla başladı. Bakın durum şuydu. Fenerbahçe bir önceki hafta evinde hiç beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Üstüne bir de en büyük rakibi Galatasaray kazanınca omuzlardaki baskı artık tavan yaptı. Puan farkını eritmek zorundaydılar. O yüzden bu Kocaeli deplasmanı hani derden ya tam bir ya tamam ya devam maçı haline geldi. Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Domenico Tedesco bu yoğun maç trafiğini düşünerek kadroda ciddi bir rotasyona gitti ki bu da bir riskti. Diğer yandaysa ev sahibi Kocaelispor vardı. Kendi sahalarında devlere kök söktürmeleriyle biliniyorlardı. Yani o güçlü iç saha avantajıyla bir sürpriz yapmanın peşindeydiler. Bütün şartlar zorlu bir 90 dakikayı işaret ediyordu. Peki maç başlayınca neler oldu? Gelin şimdi ilk yarıya, sahadaki o mücadeleye bir bakalım. İlk yarı gerçekten çok gergin bir havada geçti. Tam bir sinir harbi. Fenerbahçe topa hakim gibiydi evet ama o son paslarda, final vuruşlarında bir türlü istenen yaratıcılığı gösteremedi. Kocaelispor ise bekledi ve Can Keleş'le öyle bir pozisyon buldu ki top direğin dibinden dışarıydı. O an resmen Fenerbahçe kalesine bir uyarı ateşiydi. Kontrataklarda çok tehlikeliyiz mesajını net bir şekilde verdiler. Artık herkes tamam, İlk yarı golsüz bitiyor derken, önce sahalarda ender görülen sihirli bir an yaşandı ama hemen arkasından işler tamamen çığırından çıktı ve tam bir kaosa dönüştü. Dakikalar 45+1'i gösteriyordu ve o kilitlenmiş oyunu açan isim Marco Asensio oldu. Ama nasıl bir goldü o? Gerçekten inanılmaz. Ceza sahasının dışından öyle bir vurdu ki hani ekranda da yazıyor ya, top resmen bir füze gibi gitti. Üst direğin içine çarpıp ağlara indi. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yoktu. İmkansız bir şut. Fakat o muhteşem golün sevinci ne yazık ki kursaklarda kaldı. Çünkü tribünlerden atılan yabancı maddelerle birlikte ortalık bir anda karıştı, tansiyon yükseldi ve ilk yarı işte bu tatsız olaylarla sona erdi. İkinci yarıya başlandığında ise sahada bambaşka bir Kocaelispor vardı. İnanılmaz bir hırsla beraberlik golünü bulmak için Fenerbahçe kalesine yüklenmeye başladılar ve çok değil kısa bir süre içinde 2 tane akıl almaz gol fırsatı yakaladılar. Yani ev sahibi soyunma odasından maça yeniden ortak olma kararlılığıyla çıkmıştı ve bu baskıyı anında hissettirdiler. İşte o baskının meyvesini de neredeyse alıyorlardı. Dakika 54. Bruno Petkovic ceza sahası içinde topla buluştu. Önünde altın değerinde bir fırsat vardı. Ve işte bu an var ya, birinci sınıf bir kalecinin bir takım için ne anlama geldiğinin kanıtı resmen. Ederson öyle inanılmaz bir refleks gösterdi ki o kurtarışla maçı tek başına takımına yeniden kazandırdı diyebiliriz. Ama durun bitmedi. Bu pozisyondan sadece 4 dakika sonra Kocaelispor bir kez daha geldi. Bu kez bir kafa vuruşu ve top direkte patladı. Fenerbahçe kalesinde inanılmaz anlar yaşanıyordu. Fenerbahçe bu Kocaelispor fırtınasını bir şekilde atlattıktan sonra kenardan gelen hamleler devreye girdi. Oyuna sonradan giren isimler maçın seyrini tamamen değiştirdi ve galibiyeti mühürledi. İşte burada kilit nokta. Oyuna giren o taze ayaklardı. Semedo kanattan adeta bir rüzgar gibi esti. Topu içeriye öyle güzel kesti ki ve oyuna sonradan dahil olan Nene doğru zamanda doğru yerdeydi. Yaptığı o zekice vuruşla topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor'un beraberlik hayallerini tamamen bitirdi. Peki bu 2-0'lık galibiyetin ardından ne oldu? Gelin şimdi hem puan durumuna bakalım hem de bu maçtan geriye kalan önemli notlar neymiş onlara bir göz atalım. Fenerbahçe bu deplasmandan altın değerinde 3 puan çıkardı evet ama şampiyonluk yolundaki en büyük rakibinin hala 3 puan gerisinde yani takibe devam. Bu galibiyet hayati buna şüphe yok ama bir bedeli de oldu. Takımın kilit orta saha oyuncularından Edson Alvarez gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yani bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Bu da Fenerbahçe için önemli bir kayıp. Bu galibiyetin bir başka anlamı daha var. Fenerbahçe'nin bu sezonki akıl almaz deplasman performansını devam ettirdi. Bir düşünsenize Fenerbahçe dış sahada oynadığı 12 maçın hiçbirini kaybetmemiş. 8 galibiyet, 4 beraberlik. Bu şampiyonluk yarışında gerçekten de inanılmaz bir kod. Peki tüm bu yaşananlardan sonra akıllardaki o büyük soruya gelelim. Bu maç bize ne gösterdi? Fenerbahçe'nin en sıkıştığı anlarda bile yıldızlarının sahneye çıkıp maçı koparabildiğini gördük. Ama şampiyonluk yarışı o kadar başa baş gidiyor ki artık en ufak bir puan kaybının bile telafisi yok. Bundan sonraki her maç, her puan kelimenin tam anlamıyla altın değerinde olacak. Sizce Fenerbahçe bu zorlu yarışı
yarışı kazanabilecek mi?